Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tapu sahiplerine imza uyarısı. Bir gecede haklarınızı kaybedebilirsiniz. Evet değerli izleyiciler, doğru duydunuz ve izin verirseniz birkaç dakika içerisinde bu haberi iletip ve size nokta nokta izah edeceğim nelere dikkat etmeniz gerekiyor bu konuda mağdur kalmamak için. Bu konudan sonra, bu haberden sonra izin verirseniz Türkiye yolculuğu tabii ki başladı. Çoğumuz işimize de başladık. Bana çok yorumlar geldi. Çok yorumlar geldi. Ne kadar şundan götürebilirim, ne kadar bundan götürebilirim. İzin verirseniz birkaç saniye içerisinde ona da bir göz atalım. O konuyu da bir tazelemiş olalım. Tekrar ben size haberdar edeyim. Daha halen Türkiye'de vatandaşlarımız var. Tabii geri dönecekler ve devamlı soruyorlar. Şimdi izin verirseniz hemen habere geçiyorum. Deprem riskinin arttığı bu günlerde hız kazanan kentsel dönüşüm projelerinde uzmanlardan kritik uyarı geldi. Tapu sahiplerinin haklarını güvence altına almadan imza atmaması gerektiği vurgulanırken yanlış sözleşmelerin büyük mağduriyetlere yol açabileceği ifade ediliyor. Türkiye'de son yıllarda hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri özellikle deprem riskinin gölgesinde daha kritik bir hale geldi. Kentsel dönüşüm sürecine dahil olan tapu sahipleri için en önemli konu imzalanacak sözleşmelerin güvenirliği. Uzmanlar hak kayıplarının önüne geçmek için her belgenin detaylı incelenmesi gerektiğini vurguluyor. Yanlış veya eksik hazırlanmış bir sözleşme ilerleyen aşamalarda telafisi zor mağduriyetlere yol açabiliyor. Bu nedenle uzmanlar hak sahiplerinin dikkat etmesi gereken başlıca noktaları şöyle sıralıyor. Değerli izleyiciler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikkat edilecek nokta var. Nokta 1. Proje detayları şeffaf olmalı. Başlangıç ve bitiş tarihleri, teslim süresi ve teknik detaylar net bir şekilde belirtilmeli. Değer hesapları açık olmalı. Eski taşınmazın yeni projedeki karşılığı ile olası değer artışları yazılı olarak güvence altına alınmalı. Hukuki güvenceler tanımlanmalı. Kiracılar için geçici konut hakkı, tahliye süreçleri ve dava hakları açıkça düzenlenmeli. Sigorta ve teminatlar unutulmamalı. İnşaat sürecinde olası zararlar sigorta ile güvence altına alınmalı. Müteahhitten mali gücü teminatlarla desteklenmeli. Değerli izleyiciler, doğru duydunuz. Bakın, inşaat sürecinde de, yani inşaat olurken da nokta kaç oluyor? 5 oluyor. Ödeme planı netleşmeli. Katkı payları, ödeme takvimi ve ek yükümlülükler sözleşmede ayrıntılı yer almalı. Yasal izinler belgelenmeli. Ruhsatlar eksiksiz olmalı. Olası uyuşmazlıklarda çözüm yolları, arabuluculuk, dava vesaire net biçimde tanımlanmalı. Esneklik maddeleri eklenmeli. Uzun soluklu projelerde doğabilecek revizyonlar için sözleşmede esneklik sağlayacak hükümler bulunmalı. Uzmanlar kentsel dönüşüm sürecine dahil olacak tapu sahiplerinin mutlaka bilinçli hareket etmesini öğreniyor. Sözleşmenin her maddesi titizlikle incelenmeli ve gerekirse bir hukukçudan profesyonel destek alınmalı. Çünkü bugün atılacak bir imza, yarın yaşanabilecek büyük bir hak kayıplarının önüne geçebilir. Değerli izleyiciler, burada tekrar yazıyor. Bakın, her maddesi titizlikle incelenmeli ve gerekirse bir hukukçudan profesyonel destek alınmalı. Yani ne demek istiyorlar? Tabii ki bir avukatla çalışabilirseniz, bir avukatla bütün noktalara bakarsanız, düzenleyebilirsiniz. Sanıyorum ki başınız ağrımaz bu konuda. İnşallah bu haber size faydalı gelmiştir. Faydalı geldiyse hepinizden
bir like bekliyorum. Bana destek olmak istiyorsanız değerli izleyiciler, değerli arkadaşlar, tabii ki ücretsiz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden de teşekkür ediyorum. Tamam, Türkiye'ye gittik, geri dönüyoruz. Değerli izleyiciler, değerli gurbetçilerim, gurbette yaşayan vatandaşlarım, ülke ülke maalesef kanunlar değişiyor. Şimdi Türkiye'den Bulgaristan'a geçerken aynı kanun değil, Bulgaristan'dan Sırbistan'a geçerken aynı kanun değil. Her ülkenin kendine göre çeşit türlü kuralları var, kanunları var. Mesela sigara. Türkiye'den Bulgaristan'a çok kişi zannediyor ki 2 karton sigara serbest. Aslında 2 karton değil, 2 paket. Yani 40 adet sigara, 40 teker birer tane sigara. Ama çoğumuz bunu bilmiyoruz. 2 karton serbest diyoruz ve 3. kartonu da benden olsun diyoruz. Göz yumar diyoruz ve ne oluyor? Gümrükte mağdur kalıyoruz ve sigaraları elimizden alıyorlar ve yoğun bir cezada ödüyoruz. Bak, bunlara dikkat. Bunlara dikkat. Bilhassa Türkiye'den çıkarken dikkat. Bulgaristan'a girerken 2 paket. Ondan sonra ülke ülke değerli izleyiciler bakabilirsiniz. Avusturya'dan Almanya'ya geçerken gene başka. Macar'dan Avusturya'ya geçerken gene başka. Efendime söyleyeyim, Hırvat'tan Slovenya'ya geçerken yine başka. Bunlara dikkat edin. Alkola gelince genelde diyelim ki rakı getireceksin. Kişi başı 18 yaş üzeri 1 litre serbest. Şarap getireceksin. Kişi başı 18 üzeri 2 litre serbest. Getirmek isteyenler. Bazıları diyor ki zıkım içsinler diyor. Tabii ki ben bu konuda fazla bir şey söylemek istemiyorum şimdi. Değerli izleyiciler, ilaç çok hassas bir konu. Bunun üzerinde de video yaptım. İlacınız var ise lütfen doktordan reçete alın. Ve benim doktorum mesela İngilizcesini de veriyor. İngilizce reçete çıkarıp veriyorlar yanıma. İngilizce olduğumu bütün gümrüklerde de geçerli oluyor. Gittiğiniz ülkede 3 ay kullanacak kadar götürme imkanınız var. Yani diyelim ki Almanya'dan Türkiye'ye 3 aylığına ilacını götürebilirsiniz ama reçeteyle ispat ederek. Gıda ürünleri. Bu sabah geldi, ben ne kadar tarhana götürebilirim? Böyle ürünler değerli izleyiciler genelde 1 kilo. Et, süt yasak. Yolluk kadar serbest. Yani yolda tüketeceğin kadar götürebilirsin. Ama çay, kahve, çikolata, şeker mamulleri bunlar birer kilogram bir şey demiyorlar, geçirebilirsiniz. Süt ürünleri, et ürünleri tekrar söylüyorum yasak. Kozmetik ürünler. 600 mililitreye kadar kolonya, parfüm götürebilirsiniz. Yanınıza lütfen 10 kilo kolonya, limon kolonyası almayın. Yasak. Değerli izleyiciler, cep telefonu, televizyon bunlara hiç fazla değinmeyeceğim. Neden? Bunları Almanya'dan Türkiye'ye götürürseniz vergisini vermeniz lazım. Bu kadar basit. Yani elektronik eşyaları beyan edip bunun vergisini vermen lazım. Şimdi bazen bir soru geliyor. Ben yanıma ufak bir süpürge makinesi aldım. Bataryayla çalışıyor. Ne olur, ona bir şey derler mi? Genelde bir şey demiyorlar. Yalnız gümrük memuruna söyleyin. Başınız ağrımasın. Para, altın, buna da baktık. Çok konuştuk bu konuyu. Para 9.999 euro. Kişi başı 18 yaş üzeri serbest. Altın değerli izleyiciler karayolundan 300 euroluk değerinde serbest. Fazlası yasak. En çok sorulan sorular zeytinyağı 1 litre kişi başı. Salça pekmez 1 kilogram. Süzülmüş bal 2 kilogram. Kuru yemiş 2 kilogram. Yani leblebidir, çekirdektir, mekirdektir, Antep fıstığı bunlar 2 kilo. Toplam 2 kilo. Yani ondan 2 kilo, ondan 2 kilo, ondan 2 kilo değil. Toplam 2 kilo kişi başı. Yani yanına alırsan 2 kişiysen yanına alırsan 15-20 kilo
ceza yersin. Yaş sebze maksimum 3 kilo. Yani kocaman kocaman karpuzları getirmek istiyorsan dikkat, 3 kilo serbest. Evet değerli izleyiciler, daha bunun sonu bitmiyor. Onun için tekrar söylüyorum. Bakın cep rehberi var. Cep rehberi app. Cep rehberi app Türkiye'den. Bunu indirirseniz tekrar orada detaylı olarak yazıyor. Neyi ne kadar götürebilirsiniz. Oradan tekrar bakabilirsiniz. Şimdi hiç fazla uzatmayacağım. Hiç fazla da vaktinizi almak istemiyorum. Bugün günlerden pazar. Pazar keyfini çıkarın, dinlenin, istirahat edin. Ve Murat Bozdoğan ne diyor? Sağlık, sağlık en önemlisi. Sağlıcakla kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.